Aşık olduğunda beyninin kontrolünü kaybettiğini hiç hissettin mi? Yalnız değilsin. Bilimsel olarak bakıldığında aşk bir duygu değil, beynin ödül ve ceza bölgesinin ele geçirilmesidir. Beynin putamen bölgesi ödül sistemini yönetir. Aşk anında burası dopamin salgılar ve adeta kontrolü ele alır. Bu biyolojik fırtına dindiğinde ne oluyor? Neden aşk acısı fiziksel bir ağrı gibi hissediliyor? Ve en önemlisi Mevlana yüzyıllar önce bugünün psikoterapisinden bile ileri giden o aşk terapisini nasıl uyguladı? Bu videoda aşkın anatomisini ve ruhsal reçetesini konuşuyoruz. Aşk bir bağımlılık mı? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını arayalım. Önce kimyayı anlayalım. Aşık olduğunda beynin endorfin salgılar. Bu vücudun ürettiği doğal bir morfindir. Hem haz verir hem ağrı keser. Aşık kişi dünyayı hep ilkbahar gibi görür. Her şey toz pembedir. Ama tehlike burada başlıyor. Vücut bu yüksek endorfin seviyesine alıştığında ve bir süre sonra yani ayrılıkta veya aşk rutine binince bu salgı kesilir. İşte o zaman yoksunluk belirtileri başlar. Aşk acısı dediğimiz şey vücudun bu doğal morfinden yoksun kalmasıdır. Bir de oksitosin hormonu var. Bu hormon bağlanmadan sorumlu ve kadınlarda daha çok salgılanıyor. Bu yüzden aşkın kimyası kadınlar ve erkekler için biraz farklı işleyebiliyor. Erkekler için görsellik ve erotizm daha ön plandayken kadınlar için romantizm ve duygusal bağ daha büyük bir rol oynuyor. Yani aslında aşık olduğumuzda hepimiz birer biyokimya fabrikasına dönüşüyoruz. Peki bu durumu nasıl yönetiriz? Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın Aşk Terapi kitabında harika bir vaka analizi var. Mevlana'nın Padişah ve Cariye hikayesi. Hikayeye göre bir padişah bir cariyeye aşık olur ve onu satın alır. Ama cariye hastalanır, yataklara düşer. Ülkenin en iyi hekimleri gelir ama kimse derdine derman bulamaz. Sonunda padişah manevi gücü yüksek bir hekimden yardım ister. Hekim gelir ve sadece cariyenin nabzını tutarak teşhis koymaya çalışır. Ona farklı şehirlerin, farklı mahallelerin ve farklı mesleklerin isimlerini sayar. Cariye, Semerkandlı bir kuyumcunun adı geçtiğinde heyecanlanır ve nabzı hızlanır. Teşhis konulmuştur. Gönül hastalığı. Peki hekim ne yapar biliyor musunuz? Onu yargılamaz, nasihat etmez. Çünkü bilir ki aşık nasihat dinlemez. Onları kavuşturun der. Padişah kuyumcuyu saraya getirtir ve onları evlendirir. Ama bir süre sonra hekimin hazırladığı bir ilaçla kuyumcu hastalanır. Eski güzelliğini ve çekiciliğini kaybeder. Kuyumcunun bu halini gören cariyenin aşkı da yavaş yavaş biter ve iyileşir. Çünkü onun aşkı sadece dış güzelliğe yani zahiri olana dayalıydı. Ve böyle aşklar görüntü kaybolduğunda yok olmaya mahkumdur. Bu hikaye bize geçici heveslerle gerçek, ruha dayalı sevgi arasındaki farkı çok güzel anlatıyor. Eğer aşık bir yakınınız varsa veya siz o durumdaysanız yapacağınız en büyük hata mantıkla savaşmaktır. Çünkü aşık olduğunda akıl adeta tatile çıkar. Beynin ödül merkezi olan putamen yönetimi ele alır. Bu durumda aşığa nasihat etmek, duvara konuşmak gibidir. Aşık birine mantıklı açıklamalar yapmaya çalışmak onu daha da fazla kendi içine kapatabilir. Ona nasihat değil, zaman gerekir. Destek olmak, yanında olmak en doğrusudur. Ona doğa iyi gelir, yürüyüşler iyi gelir. Onu eleştirmek veya yargılamak yerine enerjisini yönlendirebileceği alanlar bulmasına yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın, aşk bir coşma halidir. Bu güçlü bir enerjidir. Onu bastırmak yerine o enerjiyi sanata, üretime, spora veya ilahi bir boyuta, daha evrensel bir sevgiye dönüştürmek gerekir. Bu hem iyileşme sürecini hızlandırır hem de kişiyi daha bilge bir hale getirir. Aşk insanı olgunlaştıran bir ateştir. Mevlana'nın dediği gibi, hamdım yandım piştim. Yanmaktan korkmayın ama o ateşte yok olmayın. Aşkı bir yolculuk, bir öğrenme süreci olarak görmek acısını bile daha anlamlı kılar. Bu ateşin sizi dönüştürmesine, daha iyi bir insan yapmasına izin verin. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin aşk tanımınız ne? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Sevgiyle kalın.